Artvin Şavşat doğumluyum. Sanat okulu mezunuyum. Bizim dönemimizde sanat okulları sınavlı alırdı öğrencileri. Sınavı kazananlar sanat okullarına, kazanamayanlar liseye giderdi. Düz liseye. O zaman böyle Anadolu Lisesi, süper lise falan filan yoktu. Ben de sanat okulu sınavına girdim. İnşaat bölümünü kazandım. İnşaat bölümünde okudum. İnşaat teknisyeni olarak liseyi bitirdim. Ya içimde hep böyle üretmek, yaratmak, yeni şeyler keşfetmek vardı yani. Zaten vardı. 1987'de atama usulüyle devreye geldim. Burada Veli Beyler Köyü'nde çalışıyordum. O zaman gördüm. Burada devrenin ünlü ustalarında bir Mıntıka Çelebi vardı. Ben onun dükkanına da gidip geliyordum. Burada görüyordum. Merak da ediyordum. Daha sonra devreye taşındım çocuklarımın eğitim nedeniyle. Evimin karşısında şu anda Ali Akçasu. O da baston yapıyordu. Bir ağaç ver, bir baston da ben yapayım dedim. Hocam tornadan ben çekeyim de vereyim dedi. Yok ben çekerim dedim. Ben tornayı biliyorum dedik. Neyse biz çektik. Bir baston yaptık. Ve bu ilk bastonumu da kayınpederime götürdüm. 2 sene sonra gittiğimde bir baktım ki ben çok kötü bir baston yapmışım. Aldım bastonu. Dedim ki ben bu bastonu alayım size yenisini göndereyim. Çünkü 2 yıl önce yaptığım bastonu ben beğenmedim. Derken böyle ilerlettik. Daha sonra Tuncay Örenli diye bir bastoncu var Devrek'te. Ben onunla birlikte çalışmaya başladık. Daha çok öğrendiklerimi de Tuncay'dan öğrendim diyebilirim. İlk başta Ali Akçasu'dan ama ondan sonra Tuncay Örenli'den olanakları daha yüksekti. Ama ekonomik nedenler sanayiye her gün gidip gelmeyi zorlaştırınca biz de böyle bir yere emekli de oldum. Bir torna aldım. Başladık bu işe. Şimdi devrek bastonu benim bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam 1. Dünya Savaşı sırasında ya da daha öncesinde bir savaşta esir düşen birisi Mısır'da öğrenmiş bu işi. Gelmiş burada yapmaya başlamış. Daha sonra bunu Mıntıka Çelebi dediğimiz kişi yaptığı bastonları özellikle ülkeye gelen üst düzey yöneticilere yani Amerikan başkanına, Almanya başbakanına, İngiltere kraliçesine hediye ederek dünyada tanınmasına sebep olmuştur. Çok da ünlü bir lafı vardır onun, sözü vardır. Diyor ki baston her yerde bastondur. Ancak üstünde sanat eseri varsa, sanat varsa bu devrek bastonudur. Bundan yola çıkarak bakın bu kızılcık ağacı, kızılcığın dalıdır bu. Köylüler tarafından kesilir, bize getirilir. Biz bunları alırız. 1 yıl kurutmak durumundayız bunu. Bu zamanında kesilmezse bu ağaç kurtlanır. Bunun zamanı ne zamandır? Kasım ayıyla Şubat'ın başı. Kasım, Aralık, Ocak. Bu arada kesilirse soğuk bölgelerde sorun olmaz. Şimdi biz bunları alıyoruz. 1 yıl bekletiyoruz. 1 yıl sonra bunu ısıtarak düzeltiyoruz. Buradan gelinen nokta burası. Daha sonra bunu ile, törpüyle veya tornada önce şu duruma getiriyoruz. Törpüyle, çekçeyle, tornada çekiyoruz. İşte istersek şuralarına motif açıyoruz. Testereyle veya frezeyle buradaki motifleri açıyoruz. Daha sonra elimizdeki ile, e'mizde bunu derinleştiriyoruz. Şu e'yi böyle şimdi şurada oval bir yeri var. Bunu da oval bir ile şöyle bir eğemiz var. Sırtı ovaldir bunun. Onunla içini alarak burayı açıyoruz. Daha sonra ince eğemiz var. İnce eğeyle de şöyle burayı aldığımızda çok net görebiliyorsunuz. Burası alınmış, burası alınmamış. Zımparamız var. Bu kalın zımparayla zımparalıyoruz. İnce zımparamız var. Bu zımparayı tamamen eğeyle geçtiğimiz yerleri zımparalıyoruz. Ben kendim için söylüyorum. Çok fazla böyle süper bir zımpara çekmek istemiyorum. Çünkü el emeği, törpü izi olduğunda bunun elle yapıldığı daha iyi anlaşılıyor. Devrek bastonunun bir şeyi de hep yaşlıların kullandığı söylenir. Ancak öyle değil. Devrek bastonu hediye ettiğin kişiye uzun ömürler dileme anlamı taşıyor. Uzun ömrün olsun. Devrek bastonunun motif olarak genellikle yılandır. Yılan bir tıp olarak bir de özgürlük anlamında taşır. Yılan özgür olmayı, özgürlüğü seven. Arkasına bulabilirsek eğer manda boynuzu takıyoruz buraya. Fakat bu manda boynuzu değil. Bu sert polyemit. Artık memlekette manda kalmadığı için boynuzu da yok. Biz bunu polyemitten yapıyoruz. Polyemit takıyoruz. Eğer bir kişi bunu kullanacaksa onun altına da kauçuk veriyoruz kaymasın diye. Genellikle
Özellikle devrek bastonları yılan, baklava dilimi, kristal denilen bir model dediğimiz bir model olacak. İşlenecek. Önünde 4-5 tane baklavası var. Bir yılan, bir kristal, şurada baklava dilimleri çıkacak. Devrek bastonunun bir özelliği de sapıdır. Bu bastonun saplarının genellikle olması gereken, daha doğrusu ceviz ağacı yapılması gerekiyor. Ancak ekonomik olarak baktığında şimdi ceviz ağacının, kaliteli bir ceviz tahtasının metreküpü 20.000 lira falan oluyor ve pek fazla da bulunmuyor. Onun için biz genellikle akçaağaç, gürgen tercih ediyoruz. Biraz daha ucuz oluyor bunlar. Onları kullanıyoruz. Vernik olarak 2 kat buna biz vernik atıyoruz. Bir dolgu verniği atıyoruz. Kompenatlı dolgu verniği. İkincisi kompenatsız, yani sertleştiricisiz normal vernik atıyoruz. Çünkü kompenatlı vernikler çatlama yapıyorlar daha sonradan kullanılırken. Baskı uygulandığında bu ağaç esnek bir ağaçtır. Bu böyle çam gibi, köknar gibi veya kavak gibi çat diye kırılmaz. Çatlar ama kopmaz aynı anda. O da kullanırken kırıldığında senin düşmeni engeller. Kırılır ama düşmezsin. Böyle bir özelliği vardır. Lifli bir ağaçtır. Onun için ince olmasının, ince yapılmasının hiçbir sorunu yoktur. Çünkü dayanıklıdır. Dayanır, kırılmaz. İstenilen motifleri buraya işleyebiliyoruz. Gördüğümüz gibi şu motifi biz daha sonradan buraya yapıştırıyorum. Ben öyle yapıyorum en azından. Buraya yapıştırıyoruz. Önce kesiyoruz bunu. Şurada bir frezemiz var bizim. Kesiyoruz. Şeyi çıkardıktan sonra şu küçük kareleri işliyoruz elimizde. Burada yılanı yapıyoruz, yılanı işliyoruz. Boyasına gelince şurada görülen sarı renk kezzaptır. Şu beyaz gördüğümüz ağacın kendi rengidir. Şunlar da ekokolor dediğimiz bir boya sistemidir. Şu siyah gördüklerimiz de Çini mürekkebidir. Siyah olanlar. Bu şekilde işliyoruz. Satıcılara, işte alıcılara, toptancılara veriyoruz. Yine bu başka bir modelimiz. Bir kobra yılanının ağaca dolanmış halidir. İşteki yine Osmanlı motifidir. Burada yine farklı bir motif var. Şu anda Osmanlı'dan kalma bizdeki camilerin özellikle cam kenarlarında oluşturulan motiflerdir. Bunları bulabildiğimiz kadar işte çıkarıyoruz. İnternetten buluyoruz, çıkarıyoruz. Baklava dilimi yapıyoruz. Kobra yılanı, yılan yapıyoruz. Küçük baklava yapıyoruz. Büyük baklava yapıyoruz. Hiç işlemeden sadece düz bir şekilde çekip bu işlemeleri komple işleyerek yapıyoruz. Kişiye özel baston üretebiliyoruz. Boy, kalınlığı, kalın veya ince istediğinde. Kişinin kendi resmini aktarabiliyoruz buraya. Özellikle vesikalık resmini tab edilerek yapılan resim. Yalnız böyle şıpşap çekilen resimler değil de tab edilerek yapılan resimler vernikte solmuyor. Bize vatandaş resmimi de koy dediğinde biz ondan resmini istiyoruz internetten. Burada fotoğrafçılara gidiyoruz. Onların üstüne, o resmin üstüne yapıyorlar. Bir şey kaplıyor. Vernik onu silmiyor. Yoksa basit bir resim olduğunda verniğe koyduğunda dümdüz kağıt kalıyor. Yani orada resim kalmıyor. Bunların hepsini istediklerinde yapabiliyoruz. İstenilen figürlü saplar yapabiliyoruz yine. Mesela bu kendinden, ben bunu bir av köpeğine benzetmeye çalışıyorum. Eğer olur mu bilemiyoruz. Henüz daha yapmadık. Yine farklı figürler, farklı şeyler, kartal yapmaya çalışıyoruz. Keçi bacağı yapıyoruz. Doğal keçi bacağı. Yani değil, ağaç keçi bacağı daha doğrusu. Şimdi bu da kartalın kesilmiş hali. Henüz daha işlenmemiş. Bunu tahtadan bu şekilde kesiyoruz. Sonra yuvarlaklatmaya başladığında, işlemeye başladığımızda bu hali alıyor böyle. Böyle bir sürü aletimiz, edevatımız var. Bıçaklarımız var. Eğelerimiz var. Böyle çok fazla da el emeği isteyen bir meslektir bu. Biraz sabır isteyen bir meslektir. Onun dışında bir de yaptığım bir şey üretip baktığımda eğer kendim beğeniyorsam haz alıyorum ondan. Ben bunu ürettim, ben ürettim. Bu benimdir. Bu benim eserimdir diyebildiğimde mutlu oluyorum. Pazarlama daha çok internet üzerine, özellikle bu pandemi sonrası her türlü ticaretin sosyal medya üzerinden, pazarlama üzerinden daha kolay, daha seçici, bunun daha kolay olduğunu, daha tercih edildiğini görüyoruz. Yani olursa bu şekilde çok daha kolay olur. Çünkü yurt dışındakiler, özellikle yurt dışı ulaşımları bize daha rahat olur diye düşünüyorum. Dijital platformda bir gördüm. Net TV Market diye. Yanlış da söylemiş olabilirim. İngilizcem yok benim. Ahşap ürünlerini pazarlama, alıcıyla satıcıyı buluşturma gibi bir işlevleri varmış. Ben de aradım arkadaşları. Üye olmak istiyorum dedim. Sağ olsunlar. Benim dijital şeylerde pek fazla yeterince bilgim olmadığı için arkadaş yardımcı olurum dedi. Yardımcı oldular. Şu anda orada da ürünlerim vardı. Ürünleri sergiliyorlar, pazarlıyorlar. İsteyenler bana oradan da
ulaşabilirler. Telefon numaram da vardır. Ata Bastonculuk adı altında. Dilerim alıcılarla daha kolay bir şekilde buluşur ve istediklerine göre kendilerine özel bastonlar da yapabiliriz. Özel motifler de istiyorsa herhangi bir yerde gördüğü bir şey olabilir. Onu bize gönderirse resmini biz onu da yapabiliriz. Teşekkür ederim.